Merhaba İstanbul Kazan Biz Kepçe kanalı izleyicileri, ben Ozan. Bugün Topkapı Sarayı'nda en çok merak edilen yerlerinden biri olan Harem Dairesi'ni dolaşacağız. Topkapı Sarayı bilindiği üzere Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden sonra 1460 yılında başlayıp 1478 yılında yapımı tamamlanmış bir saray. Daha önceleri bu saray yapılmadan önce Osmanlı padişahları Beyazıt'ta, şu an İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerdeki eski sarayda kalıyorlardı. Harem dairesi ise Hürrem Sultan'ın emriyle daha sonradan Topkapı Sarayı'nın içerisine yapılmış bir yer. Herkes tarafından çok merak edilen bu yeri bugün sizler için dolaşacağız. İsterseniz sözü fazla uzatmadan gezimize başlayalım. Hadi bakalım. Harem için muhakkak bilet alma durumundasınız. Çünkü Topkapı Sarayı'na müze kartla girilebiliyor. Çünkü Kültür Bakanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı. Ancak Harem Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı olduğu için müze kart geçmiyor. 2023 yılı için hareme giriş fiyatı yabancılar için 225 TL, Türk vatandaşları için 60 TL. Koğuş. Dikdörtgen planlı yapılım kapısında Sultan 3. Mustafa'nın tuğrası yer alır. Burası Endur'un teşkilatının önemli bir kısmıdır. Hiyerarşik olarak alt katta kıdemsiz, üst katta kıdemli zülüflü baltacıların kalması usulüne göre düzenlenmiştir. Baltacılar saray hizmetlerinde ve haremin odun ihtiyacının temininde kullanılan saray hizmetlileri ve kapı kolu mensuplarıdır. Bir galeri şeklinde tasarlanan üst kat, saraydaki diğer koğuş yapıları gibi ahşap direkler üzerine yapılmıştır. Yüklü işlevi gören dolaplar her iki katta da pencere aralarına yerleştirilmiştir. Ahşap direkli geniş saçaklı revakla iç avluya açılan koğuşun üst kat merdivenleri avludadır. Alt kat ve avluya bakan duvarlar 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl başlarına ait İznik çinileriyle kaplıdır. Çeşitli dönemlerde yapılan onarımlarda eksik çiniler benzerleriyle tamamlanmıştır. Mescit. Harem duvarına bitişik inşa edilmiş iki katlı bu mescit, taş tuğla duvar örgüsü taklidi sıvalarla kaplanmıştır. Dış cephesinde dışa taşkın ikinci katı eli böğründelerle desteklenmiştir. Giriş kapısı üzerindeki kitabede kelime-i tevhid yazıldı. Mihrabı 16. yüzyıl İznik çinileriyle kaplı mescidin cephesindeki naif cami resmi 18. yüzyıl onarımları sırasında eklenmiş olmalıdır.
Büyük biniş rampası. Şadırvanlı sofaya perde kapısıyla bağlanan at rampası Fatih dönemine aittir. Padişahlar bu yolu kılıç alaylarında, tepdillerde ve Çinili Köşk'e giderken kullanmışlardır. Rampanın bir yanında Hulusi Baltacılar Ocağı koğuşu, diğer yanında Kanuni döneminde yapılan harem ağaları hamamı, leşkhane ve padişahların gidiş gelişini denetleyen Başkapı Bulağanlığı dairesi yer alır. Rampanın sonunda kubbeli ve sahanlıklı şal kapısı yer alır. Karaağalar taşlı. Karaağalar ya da harem ağaları, imparatorluğun Orta Afrika kesiminden, genellikle Habeş kökenlilerden seçilirlerdi. Hizmete başlamadan önce sıkı bir disiplinle eğitilen karaağalara sarayın ve haremin kuralları öğretilir. Başlıca görevleri haremin kapılarında nöbet tutmak, giriş çıkışları kontrol etmek, arabalara refakat etmek ve dışarıdan içeriye kimseyi almamak. Karaağaların başında bulunan Kızlar Ağası yani Darüsaade Ağası haremin en üst sorumlusuydu. Protokollerdeki yeri Sadrazam ve Şeyhülislam'dan sonra gelir. Darüsaade Ağaları yüksek gelinleri sayesinde İstanbul içinde ve dışında cami, okul, sebil gibi hayratlar yaptırmışlardır. Harem cümle kapısı. Burası saray hareminin ana giriş kapısıdır. Kapının üzerinde Kur'an-ı Kerim'in Azap suresinin 63. ayeti "Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evine girmeyin" yazmaktadır. Cümle kapısı haremin 3 ana bölümünden birine bağlandığı nöbet yerine açılır. Burası kubbeli ve kemerli açık bir sahanlıktır. Soldaki kapı cariyeler geçidinden cariyeler ve kadı efendiler taştığına, ortadaki kapı valide sultan taştığına, sağdaki kapı ise altın yola ve padişahların has odalarına açılır. Kadın efendiler ve cariyeler taşlığı. Burası haremin en küçük avlusu ve konumu nedeniyle hem kadın efendi hem de cariye taşlığı olarak bilinmektedir. Bir yandan kara ağaları,
Diğer yandan da valide taşlığına ve ustalar dairesine, bu dar ve uzun avlunun ardından haremin, kadınların yaşadığı bölüme gelir. Bu bölümün planı her bir bölümün bir avluya baktığı kara ağlar kovuşu ile aynıdır. Valide Sultan Dairesi. Sultan 3. Murat'ın annesi Nurbanu Sultan için yaptırdığı ve 18. yüzyılın sonlarına doğru Sultan 3. Selim'in annesi ve kendisi için ikinci bir kat eklettirdiği Valide Sultan Dairesi, düzenli ve ayrıntılı planıyla Padişah Dairesi'ni andırır. Valide Sultan'ın dairesinin ana girişi 18. yüzyılda iç kemerleri baroklaştırılan geniş koridorlarla bütünlük içerisindedir. Daire yoğun rokoko ve manzara resimlidir. Kat seviyesinde çinili duvarlar ile birer ocak ve çeşmeye sahip olan Valide Sultan Dairesi'ndeki bitki bezemeleri de yer almaktadır. Hünkâr Sofası. Sultan 3. Murat'ın has odası ve hamamlar arasında merkezi konumda kalan Hünkâr Sofası 1585'ten sonra Mimarbaşı Davut Ağa tarafından inşa edilmiştir. Padişahların tören ve kabul salonudur. Hanedanın düğün ve doğum törenleri burada yapılırdı. Padişahlar harem halkının bayram tebriklerini burada kabul ederlerdi. Sarayın en büyük kubbeli mekanı olan Hünkâr Sofrası'nda padişahın tahtının konulduğu baldeken ve Valide Sultan başta olmak üzere kadınların oturduğu galeri vardır. Galerinin üst katı cariyelerden oluşan hanedende ve sazendeler tarafından kullanılırdı. Üçüncü Murat'ın has odası. Kanuni Sultan Süleyman'a ait has odanın yerine 1579 yılında 3. Murat'ın emriyle Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Yapı, yüzyıllarca padişahın özel dairesi ve resmi kabul salonu olarak kullanılmıştır. Klasik Osmanlı mimarisinin en ihtişamlı yapılarındandır. İç mekan, Osmanlı Çini sanatının en yüksek dönemi olan 16. yüzyıl İznik üretimi çinilerden kaplanmıştır. Duvarlarında mavi zemin üzerine beyazla yazılmış Çini ayetel kürsi kuşağı dolanır. Kubbe içi ve pandantifler malakari tekniğinde yapılmış Rumi ve palmet motifleriyle süslüdür. Ahşap üzerine altın yaldızlı
Osmanlı barok üslubunda 2 balda dökülen taht 18. yüzyıla aittir. Odanın alt katında 17. yüzyılda 1. Ahmet zamanında yaptırılan bir cumba ve 1579 tarihli bir havuz bulunmaktadır. 3. Murat Has Odası aynı çatı altında hem yazlık hem de kışlık köşklerin olması açısından saraydaki tek örnektir. Evet, bir videomuzun da sonuna geldik. Bugün Topkapı Sarayı'nda harem dairesini dolaştık. Güzel tarihi bir gezi oldu. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.